Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi çok güzel, çok kolay bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle lif ipi kullanacağım ben. Farklı iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Tığ olarak da şu şekilde 2 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek başlıyoruz. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Zincirlerimizi biraz uzun çekelim. Fazlasını keserek atabiliyoruz. Evet arkadaşlar, benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen şu ikinci zincirimden tığımı geçiriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Kenar başlangıcım belli olsun diye yapıyorum bunu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirimden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım buraya. Arada bir tane zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi aldım. Burada bir atladım. İkinci zincirime tığımı geçirdim. Tekrar ikili bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bir atladım. İkinci zincirim. 2. Bir atlıyorum. Yine ikinci zincirimden. Bakın bu şekilde 3 tane kutucuk oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi alıyorum. Buradan 1, 2, 3 atlıyorum. 4. zincirime tığımı geçiriyorum. Ve yine burada ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bir atladım. İkinci zincirimden. Tekrar bir tane daha trabzan. Bir zincir. Tığıma ipimi alıyorum. Bir atladım ikinciye. Bir trabzan. Yine bu şekilde 3 tane kutucuk oluşturdum. Yani 4 trabzanım oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle. Yine arada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi alıyorum. 1, 2, 3 atladım. 4. zincirimden tığımı geçirdim. İkili trabzan. Bakın ilk sıramız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Ben 3 model üzerinden anlatım yapacağım. Benim için bu kadar yeterli olacak. Şimdi burada bir tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Bakın şuradaki büyük kutucuğumun içine tığımı geçirdim. Şöyle kaydırma yöntemiyle ipimi buraya aldım. Bir tane zincir çektim ve ipimi uzattım. Tığımla ipimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 dolgulu fıstık yapacağım arkadaşlar burada. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Şimdi bir zincir çektim. Yine tığıma ipimi aldım. Aynı boşluğumun içinden 1, 2, 3. Tekrardan 3 tane dolgulu bir fıstık daha yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim ve devam ediyorum. Buraya bu şekilde 5 tane fıstık yapacağım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum arada. Fıstıklarınızın boyutunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Daha büyük, daha uzun şekilde de ilmeklerinizi tutabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektim. Son fıstığımı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın 3 tane dolgu. Hepsinin içinden geçtim ve kapattım. Bakın bu şekilde 5 tane fıstığım olmuş oldu. Şimdi burada 1, 2 tane zincir çektim. Şurada 3 tane kutucuk oluşturmuştum. Ortadaki kutucuktan tığımı geçirdim. Sık iğne ile buraya sabitledim.
Tekrar 1 2 zincir, tığma ipimi alıyorum. Hemen şu diğer büyük kutucuğumun içinden yine aynı şekilde 3 dolgulu fıstığımı yapıyorum. Ortada bir zincir. Başlangıçta yaptığımız gibi yine buraya da 5 tane fıstık yapacağım. Evet arkadaşlar, bakın 1 2 3 4 5. Yine 5 tane dolgulu fıstığımı aynı şekilde yaptım. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum. Şu 3 kutucuğumun ortadaki kutucuğuma tığımı geçirip sık iğne ile bakın şu şekilde sabitledim. Tekrar 1 2 zincir, sondaki büyük kutucuğuma yine aynı şekilde modelimi kuruyorum. 5 tane fıstığımı yapacağım. Aralarda bir zincir. Şimdi hemen ben bu kısmı yapayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı tamamladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar siz ilerleyeceksiniz. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Pardon, 2 zincir çekiyorum. Ve şöyle modelimi çeviriyorum. İlk boşluğumun içinden tığımı geçirdim. Şöyle ipimi buraya aldım. Burada 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığma ipimi alıyorum. Bir sonraki iki fıstığımın ortasından tığımı geçirdim. Bakın şöyle yine bu sıramda kutucuk oluşturarak ilerleyeceğim. Bir zincir çekiyorum. Tığma ipimi alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir sonraki boşluğumda. Bakın bu şekilde 3 tane kutucuk yapmış oldum yine buraya. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Bakın şurada iki fıstığımın ortasında tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğumda bir zincir, bir sonraki boşluğumdan, bakın hep fıstıklarımın arasına yapıyorum trabzanlarımı. Bir zincir ve bir sonraki boşluğumdan şu şekilde yine 3 tane kutucuk oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Yine fıstıklarımın ilk boşluğundan arasından trabzanımı yaptım. Bir zincir, trabzan. Bir zincir, tekrar tığma ipimi aldım. Bir zincir çektim ve tekrar son boşluğuma da bakın bu şekilde bu sıramda böyle ilerleyecek arkadaşlar. Şimdi devam edelim. 1 2 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın buradaki 3 kutucuğumdan şu ortadakinden tığımı geçirdim ve sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Şu ortadaki 4 zincirlik olan kısımdan 1 2 3 hepsinin içinden geçiyorum, kapatıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum ve tekrardan fıstıklarımı yapmaya devam ediyorum. Bu kısım alt sıramın tekrarı olacak arkadaşlar. 5 fıstık 2 zincirle ortaya sabitleyeceğim. Tekrar buraya 5 fıstık. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Ben şimdi hemen bu fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 5 tane fıstığımı yaptım. Şimdi 1 2 tane zincir çektim. Burada yine ortadaki boşluğumdan sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 zincir, tığma ipimi alıp fıstıklarımı yaparak ilerliyorum. Evet, bakın sıramı tamamladım. Şimdi burada yine 2 zincir çekip sık iğnemi yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum ve ilk kutucuğumun içine şöyle sık iğne yapıyorum. Ve burada tamamlıyorum arkadaşlar bu sıramı.
Bakın şöyle. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Tığma ipimi alıyorum arkadaşlar. Burada yine fıstıklarımın aralarından ilk boşluğumdan tığımı geçirdim. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir sonraki boşluğumdan bir trabzan daha, bir zincir. Yine buraya kutucuklarımı oluşturuyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim arada yine. Ve tekrardan bir zincir, bir zincir, bir trabzan. Yine burada 3 tane küçük kutucuğumu oluşturdum. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığma ipimi alıyorum. Ve şuradan bir alt sıranın boşluğundan ikili trabzanımı yapıyorum. Bu sırada da yine ilk sıram gibi 3 tane model kuracağım. Modelim bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bakın ön kısmı bu taraf. Bundan sonra farklı bir işlemim yok. Şimdi daha öncesinde hazırladığım modelin daha ilerlemiş halini hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın modelimin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da önü de aynı görüntüde. Gerçekten çok kolay ve çok şık görünümü olan bir model. Bu modelde çok güzel battaniye yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Çok güzel şal yapabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Dilediğiniz, uygun gördüğünüz yerlerde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir model. Lif yapımında da kullanılabilir arkadaşlar. Lif olarak da yapabilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.